79 yıldır çözülemeyen bir kayıp vakası. Sadır ailesi. Esrarengiz olaylar serimizin bir diğer konusu, çıkan yangından sonra ölüp ölmedikleri anlaşılamayan Sadır ailesinin kayıp çocukları. 10 çocuklu Jenny ve George Sadır'ın hayatı çok güzel ilerliyordu. Ta ki 1945 yılının Noel arefesine kadar. Evlerini küle dönüştürmeyi başaran yangından sonra 5 çocuğun izine bir daha rastlanamıyor. Polis çocukların yangında öldüğünü söylese de deliller tam tersini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Dyatlov geçidinin gizemini tüm detaylarıyla ele aldıktan sonra bu haftada rotamızı yine gizemi uzun bir süredir çözülemeyen Sadır ailesine yöneltmek istedik. Sadır ailesinin yaşadığı dram gizemini tam 74 yıldır koruyor. Jenny ve George'a çocuklarının yangında öldüğü söylense de çocuklarının kemiklerine bile ulaşamayan Sadır ailesi onların kaçırıldığını düşünüyor. Olayın içine polis, FBI ve bir sürü dedektif dahil oluyor. Ancak kimse kayıp Sadır çocuklarının yerini bulamıyor. 74 yıldır çözülemeyen Sadır'ın gizemli çocuklarını tüm boyutlarıyla ele aldık. İyi seyirler. George ve Jenny Sadır'ın hayatı 1945 yılının Noel sabahına kadar çok güzel ilerliyordu. 10 tane çocukları vardı ve hepsine gayet iyi bir şekilde bakabilecek kadar da durumları iyiydi. En büyük oğulları 2. Dünya Savaşı için cephedeydi ve kalan 9 çocuklarıyla birlikte güzel bir Noel gecesi geçirmeyi planlıyorlardı. Noel arefesinde gece olunca herkes odasına uyumaya gitti. Maurice, Martha, Louis, Jenny ve Betty ise çatı katında oynayabilmek için annesinden biraz daha izin aldı. Buraya kadar her şey normal ve sıradandı. Ancak saat 12.30'da telefonun çalması ile işin rengi değişmeye başlıyordu. Jenny telefonu açtığında tanımadığı bir kadının tuhaf kahkahalarını duydu. Yanlış numara olduğunu düşünerek telefonu kapattı ve yatağına geri döndü. Ancak evin ışıklarının hala açık olduğunu ve perdelerinin çekilmediğini fark etti. Muhtemelen çocuklar hala uyanıktı. Gece 1 sularında evin çatısına bir şeyin çarpmasıyla irkilen Jenny, yaklaşık yarım saat sonra duman kokusuyla tam uyanarak sigorta kutusunun yandığını fark etti. George, eşi ve 4 çocukları Marion, Sylvia, John ve George Jr. ile kaçtı. Ancak o esnada ailenin çatı katında kalan diğer çocukları Maurice, Martha, Louis, Jenny ve Betty mahsur kaldı. Çocukları bağırarak uyandırmaya çalıştılar ama hiçbir ses alamadılar. George, diğer çocuklarının iyi olduğundan emin olduktan sonra çatıda mahsur kalan çocuklarını kurtarmak için eve geri girdi. Ancak alevler merdiveni şiddetli bir şekilde sardığı için yukarıya çıkamadı. Çocuklara camdan ulaşabilmek için inşaat merdivenine doğru yöneldi. Ancak her zaman aynı yere koyduğu merdiven yerinde değildi. George son çare olarak evin hemen ilerisine park ettiği 2 adet kamyonetini evin camlarına yakınlaştırmayı, üstünden balkona doğru tırmanmak istedi. Ancak daha birkaç saat önce sağlam bir şekilde bıraktığı kamyonetleri çalışmayı reddediyordu. Bu arada evle ilgili ilginç bir detay daha vardı. Anne Jenny yangını ilk fark ettiği anda itfaiyeyi aramaya çalıştı. Ancak telefon hiçbir şekilde çalışmıyordu. Kurtulan çocuklardan birisi itfaiyeyi arayabilmek için komşularına koştu. Telefon dakikalarca çaldı. Ancak itfaiye hattından kimse telefona cevap vermedi. Ailenin yakın komşusu bu sefer itfaiye istasyonuna gitti. Orada bulunan şef ile konuştu ve şef olay yerine hemen geleceklerini söyledi. İşin garipleşmeye başladığı yer tam olarak burası. Sadır ailesinin evi ile itfaiye istasyonu arasında tam 40 kilometre bulunuyor. Ancak itfaiyenin gelmesi tamı tamına 7 saat sürüyor. İtfaiye gelene kadar iş işten geçmiş oluyor çünkü sadece 45 dakika süren yangın evi yok etmeye yetiyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ilk kişi itfaiye şefi oluyor. Şef Maurice Noel arefesi olduğu için ekibin yarısının aileleriyle birlikte, kalan yarısının da tıpkı Sadır ailesinin bir çocuğu gibi savaşta olduğunu söylüyor. Maurice yaptığı incelemeler sonucunda evde kalan 5 çocuğun yangından öldüğünü belirtiyor. Ancak bir türlü anlaşılamayan bir şey var.
Yangın her ne kadar güçlü olursa olsun yanarak can veren çocukların kemiklerinin bulunması gerekiyordu. Evden kalan yığın talan edildi. Ancak ne kemik ne de kemik tozuna yakın hiçbir şey bulunamadı. Yapılan incelemeler sonucunda yangının elektrik tesisatından çıktığı belirtiliyor. Ancak yangın başlarken yanmaya devam eden ışıklar elektrik konusunda herkesi şüpheye düşürüyor. Ayrıca polis yazdığı raporda Sadır ailesinin evine giden telefon hattının makasla kesildiğini belirtiyor. Komşulardan birisi de gece geç saatlerde eve birisinin el bombasına benzer alevli toplar attığını, daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtiyor. Yangında 1-2 gün sonra evin en küçük çocuğu bahçenin sonlarına doğru topa benzer bir şey buluyor ve derhal George'a götürüyor. George, yarısı yanmış bu şeyi inceleyince 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmaya başlanan ananas şeklindeki el bombası olduğunu görüyor. Bu sırada çocukların ölüm raporları çıkıyor. George ve Jenny çocuklarının anısı için o araziyi bir mezarlığa çeviriyor. Ancak acıları hafiflemeye başlayınca akıllarına farklı şüpheler düşmeye başlıyor. Anne ve baba çocuklarının bir şekilde kaçırılmış olabileceğini fark etti. Ve yangının ardında bırakılan deliller de bu şüphelerini destekleyecek cinstendi. Dilerseniz burada olayın gidişatını ikiye ayıralım. İlk önce anne Jenny'nin söylediklerini, sonra da George'un kişisel hayatını ele alalım. Jenny'nin verdiği ifadede birbirinden ürkütücü ve ilginç detaylar hakim. Olaylara direkt Jenny'nin gözünden bakalım. O gece uyumak üzereyken telefon çaldı. Uykulu bir şekilde telefonu açtım ve telefonda garip garip gülen bir kadın vardı. Kim olduğunu sorduğumda cevap vermedi ve telefonu birden kapattı. Hazır uykum açılmışken çocukları kontrol etmek istedim. O akşam her zamankinden biraz daha oynamalarına izin vermiştim. Keşke vermeseydim. Marian koltukta uyumuştu. Onu kucaklayıp yatağına yatırdım ve ışıkları kapatıp tekrar yatak odasına döndüm. Gece 1 civarında tekrar uyandım ve birinin çatıya bir şeyler attığını duydum. Atılan şey ilk önce çarpıyor, ardından yuvarlanmaya başlıyordu. Çok uykulu olduğum için tam olarak dikkatimi veremedim ve uykuya geri dönmeyi tercih ettim. 1:30 sularında duman kokusuna uyandım. George'un çalışma odasından dumanlar geliyordu ve o odada aynı zamanda sigorta kutusu da vardı. Hızlı bir şekilde George'u uyandırdım ve bizimle aynı katta bulunan 4 çocuğumuzu alıp evden kaçtık. Çatı katında uyuyan çocuklarıma bağırmaya başladım. Belki sesimi duyabilirlerse uyanırlardı. Merdiven alevler içinde olduğu için yardım edemedik. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Jenny'nin vermiş olduğu ifade gördüğünüz üzere birçok şüpheyi beraberinde getiriyor. Ancak George'un kişisel hayatı da bu şüpheleri kat be kat artırıyor. George'un geçmişini öğrenince sizin de bu düşünceye hak vereceğinizi düşünüyoruz. Aslına bakarsanız hem George hem de Jenny daha çok küçük yaşlarda İtalya'dan ABD'ye göç etmişler. George ABD'ye yerleştikten bir süre sonra İtalyanların olduğu bir topluluğa üye olmuş ve bu toplulukta adı geçen bir insan haline gelmiş. Ancak Mussolini karşıtı görüşleri yüzünden dışlanmaya başlamış ve topluluk içinde tartışmalara yol açmış. George, İtalya'dan neden göç ettiğini hiçbir zaman itiraf etmiyor. Ancak söylentilerin arasında Mussolini karşıtlığının ülkeden sürülmesine yol açtığı gibi iddialarda bulunuyor. Yangından sonra ifade veren mahalle sakinleri, George'un Mussolini'ye karşı beslediği nefret ile çocuklarının kaçırılması arasında bir bağlantı olabileceğini söylese de polis hiçbir zaman iki olay arasında kesin bir bağlantı kuramıyor. Bahsi geçen İtalyan topluluğunda kimliği açıklanmayan bir sigortacı bulunuyor. Bu sigortacı Mussolini hakkında gerçekleşen bir tartışma sonrasında Sadır ailesinin evine geliyor ve George'u tehdit etmeye başlıyor. Tehdit içerikli tartışmada şu ifadelerde yer alıyor. Mussolini hakkında yaptığın karalamaların bedelini ödeyeceksin. Evini yakıp kül edeceğim ve bütün çocukların da içinde can verecek. Telefon kablosunun kesilmesi, komşunun verdiği ifadeye göre eve yanıcı madde atan bir yabancı, George'un aldığı tehditler, inşaat merdiveninin yerinin değiştirilmesi ve hiçbir sorunu olmayan kamyonetlerin çalışmayışı. Sadır ailesi tüm bu olup bitene bir anlam veremiyor. Sadece çocuklarının nerede olduklarını bulmak istiyor. Jenny bu konunun üzerine gidiyor ve bir krematoryum görevlisine danışıyor. Bildiğiniz üzere Hristiyanlar öldükten sonra yakılmayı ya da gömülmeyi tercih edebiliyorlar ve cesetlerin yakıldığı yerlere de krematoryum adı veriliyor.
Jenny evde mutfak malzemelerinin kalıntılarını görünce kafayı yiyecek duruma geliyor. Bu malzemeler bile kül olmadıysa benim çocuklarım nerede diyor ve görevliyle konuşuyor. Krematoryum görevlisi 1000 santigrat derecenin üzerindeki ateşin bile, yani evde çıkan yangından çok daha sıcak, ardında kemik kalıntılarını bırakabileceğini söylüyor. Çocukların kaçırılması tamamen iddialardan ibaret olsa da o zaman dilimi içerisinde çocukları gördüğünü söyleyen birkaç şahit ortaya da çıkıyor. Orta yaşlarda Sadır ailesiyle aynı mahallede oturan bir kadın yangın hala yükselmeye devam ederken çocukları bir arabanın içerisinde gördüğünü belirtiyor. Restoranda çalışan bir garson da yangının ertesi sabah 5 çocuğun ve 2 yetişkinin lokantaya geldiklerini ve kahvaltı ettiklerini de dile getiriyor. Eve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir otelde çalışan kadın gazetede haberleri gördükten sonra polisi arıyor ve şu ifadeleri dile getiriyor. Yangından bir hafta sonra otele 5 tane çocuk geldi. Yanlarında 2 yetişkin kadın, 2 de erkek vardı. Çocuklarla konuşmaya çalıştım ama yanlarındaki adamlar buna izin vermedi. İstenmediğimi fark edince ben de başka bir şey söylemedim. George yangından bir yıl sonra gazetede New York'ta yaşayan bir grup öğrencinin fotoğrafını görüyor ve öğrencilerden birinin kaybolan kızına ne kadar benzediğini fark ediyor. Arabaya atlayıp New York'a gidiyor. Fotoğraftaki kızı buluyor ancak kızın ailesi George ile konuşmayı reddediyor. Bir yıl daha geçiyor ve aile kaybolan çocuklarını bulmak için FBI'ın olaya el atmasını istiyor. Ancak bu sefer de polis ve itfaiye görevlileri FBI'ye ifade vermeyi reddediyor. Gördüğünüz gibi olayı aile çözmeye çalıştıkça birileri nedense olayın üstünü tekrar kapatmaya çalışıyor. George ve Jenny en sonunda kendilerine Tinsley adında özel bir dedektif tutuyor. Tinsley'in ilk bulduğu ipucu yangının sebebini elektrik tesisatındaki sorun olarak raporlayan adamla George'u tehdit eden sigortacının aynı kişi olduğu. Sadır ailesi daha sonra evden kalan kalıntıların incelenmesi üzerine bir patolojist tutuyor. Patolojist 4 parça kemik kalıntısı buluyor ve bunları incelemeye gönderiyor. Yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin 17-25 yaş arasında bir gence ait olduğu ortaya çıkıyor. Ancak kaybolan çocukların hiçbirisi bu yaşlarda değil. Çocuklardan en büyüğü Maurice 14, Martha 12, Louis 9, Jenny ve Betty de 8 yaşlarında. Kemiklerin incelenmesinin ardından dönemin belediye başkanı O.K.L. Patterson, Sadır ailesine davanın artık resmi olarak kapatıldığını ve daha fazla araştırmanın yapılmayacağını belirtiyor. George ve Jenny kendi başlarının çaresine bakıyorlar ve çocuklarını bulabilmek için afişler bastırıp dağıtmaya başlıyorlar. Yayınladıkları afişte polisin ve diğer araştırma görevlilerin bu zamana kadar kendilerine yalan söylediklerini, neden böyle bir şey yaptıklarını anlamadıklarını söylüyorlar. 1967'de George başka bir ipucunu araştırmak için Houston bölgesine gitti. Oradaki bir kadın aileye bir mektup yazarak Louis'nin bir gece çok fazla içtikten sonra gerçek kimliğini ona açıkladığını söyledi. Maurice'le ikisinin de Texas'ta bir yerlerde yaşadıklarına inanıyordu. Ancak George ve damadı Grover Paxton onunla konuşamadı. Oradaki polis gösterdiği 2 adamı bulmalarına yardım edebildi. Ancak kayıp oğullar olduklarını reddettiler. Paxton yıllar sonra bu inkar hakkındaki şüphelerin George'un aklında hayatının geri kalanında kaldığını söyledi. Ölmeden önce bile bunu sayıklamıştı. Bu ipucunun ardından, yani yangından tam 23 yıl sonra 1968 yılında Jenny Sudder'a bir mektup geldi. Mektupta gelen fotoğrafta 20'li yaşlarının ortasında bir genç bulunuyordu ve fotoğrafın arkasında da şu yazı bulunuyordu: Louis Sudder, Frankie abimi seviyorum, küçük çocuklar, A901-32 ya da 35. Sudder ailesi bu mektubun yangında kaybolan oğulları Louis'ye ait olabileceğini düşündü. Mektubun üzerinde adres yazmıyordu. Lakin üzerinde Kentucky eyaletine ait bir posta pulu bulunuyordu. George Sudder mektubun araştırılması için hemen bir dedektif tuttu. Dedektif mektubu gönderenin kim olduğunu bulmak için Kentucky'ye gitti ve yine garip bir şekilde dedektiften bir daha haber alınamadı. Hem George hem de Jenny'nin hiçbir çabası yanıt vermedi. Peşinden koştukları her ipucu boş çıktı ya da boş çıkartıldı.
Hayatlarının geri kalanında George ve Jenny Sutter zamanlarını ve paralarını kayıp 5 çocuklarını aramaya adadılar. George 1969 yılında, Jenny de 1989 yılında vefat etti. Onların da ölümünden sonra Sutter ailesinin tek yaşayan üyesi, yangında sadece 2 yaşında olan Sylvia Sutter kaldı. Çocuklarına ve torunlarına olayın hiçbir şekilde unutulmaması gerektiğini öğreten Sylvia, yangının üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen konu hakkında küçük bir ipucuna bile sahip olanların hala yardım etmesini istiyordu. Hayatta kalan Sutter kardeşlerin en küçüğü olan Sylvia Sutter Paxton 2021 yılında öldü. Yangının çıktığı gece evdeydi ve bunun en eski anısı olduğunu söyledi. 2013'te gazete maile evden en son çıkan çocuklardan biriydim dedi. O ve babası sık sık geç saatlere kadar yatıp neler olabileceği hakkında konuşuyorlardı. Onların acısını uzun süre yaşadım. Kardeşlerinin o gece hayatta kaldığına inanıyordu ve onları bulma ve davayı duyurma çabalarına yardım etti. Sylvia Sutter Paxton'ın kızı 2006 yılında şunları söyledi. Annem, büyükannem ve büyük babama hikayenin ölmesine asla izin vermeyeceğine, elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi. Sutter ailesinin trajik ve gizemli hikayesi bu şekilde. Olayın üzerinden koskoca 76 yıl geçti. Ancak kaybolan çocuklara ne olduğu hala ortaya çıkmadı. Çocuğu olan her anne babanın tıpkı Sutter'lar gibi çocuklarının peşine düşeceğine eminiz. O dönemde polisin yeteri kadar yardımda bulunmaması, delillerin patolojik olarak incelenmemesi her şeyi daha da zorlaştırıp bir düğüm haline getirmiş. Yangının raporda yazdığı gibi elektrik tesisatından çıkmadığı ise çok açık. Telefon hattının makasla kesilmesi, eve atılan el bombası ve merdivenin yerinin değiştirilmesi yangının dışarıdan biri tarafından başlatıldığını gayet belli ediyor. Ancak kim? Neden böyle bir şey yaptı? Hiçbir zaman açıklanmıyor. Peki sizin bu konudaki teorileriniz neler? Yazdığınız görüşlerinizi yorumlar kısmından okuyor olacağım. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yiyen kazazedeleri anlattığım 1972 Uruguay uçak kazası belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.